Kes. Babamın cenazeleri. Bir kere yani baktığın yerlerde bence mantıklı. Ya ikincisi sen atkıyı niye böyle bağlıyorsun? Hem üşüyor gibi böyle yapıyorsun, hem atkı açık, hem de atkıyı böyle bağlıyorsun. Böyle atkı ısınma işine yaramaz diyorsun. Dolayacaksın abi. Madem üşüyorsun, üşüyen bir insan bu atkısını bence dolar yani. Süs gibi olmasın atkı. Bak şöyle, bunu da böyle yaparsın üşüyorsan. Yani bu atkı böyle gevşek, bir yandan böyle büzülüyor insan. En çok buradan girer soğuk yani. İkincisi yani baktığın yerlerde mantık yok. Mesela en alakasız yerlerde böyle dikkatli dinliyorsun. Adam vuracaksın, öldüreceksin derken başka şeylerle ilgileniyorsun. Bana o saçma geldi mesela. Arabanın içine girdim tam işte. Bir de yani birbirinizin zaaflarını kullanın. Yanlış mı yaptı? Bak baktın bir şey yaptın hemen orayı yüklem. Ama yani şu şart dinleyerek oynamak zorundasın. Belki adam yeni bir şey söyleyecek. Ne yapacaksın o zaman? Ama gene de bilgisiz bir insan bile dinler, ilgisini çekmez. Ama dinler. Yani dinleme olmalı. Şimdi sende dinleme yok gibi oldu bence biraz. Şimdi biraz daha Bir onda o işte bir akıl yoktu yani. O hemen hissediliyor. Nuri Hoca ile çalışmak acayip bir deneyim benim için. Birçok oyunda oynadım. Birçok tabii ki dizileri burada hiç konuşmamak bile gerekiyor ama sinema filminde de oynadım. Nuri Hoca oyuncunun derinliklerine inen ve onu çok zorlayan bir yönetmen. Dolayısıyla da siz de kendi içinize doğru bir yolculuğa giriyorsunuz. Mecburen giriyorsunuz. Hatta bazen kafanız karışıyor, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ama bu işinize yarıyor bir anlamda. Dolayısıyla buradaki bir deneyimden de acayip memnunum. Ve bu deneyimin benim kendi hayatımla getirdiğim deneyimle birleşip bundan sonra da bana çok başka kapılar, kendi ruhsal dünyamda da, kişisel hayatımda da belki çok başka kapılar açacağından eminim. O yüzden de çok mutluyum. Savcı Bey. Kes. Savcıya bakmadan savcı bey demezsin. Onun uygun bir zamanını kollar gibi ona baka baka geleceksin. Bir de daha böyle yavaş gel. Şu anda merkezden 34 kilometre uzaktayız efendim. Yapma ya. Evet. O kadar gitmiş miyiz? Hatta 35 kilometre bile diyebilirim. Bir süredir mücavir alanının dışındayız yani. Sen nerelisin? Çok. Kaç yaşına kadar orada yaşadın? Hiç yaşamadım hocam. Ankara'da yaşadım. Ne bak nasıl konuşuyorsun şimdi? Öyle konuşmanı istiyorum. Tamam hocam. Yani sinema için özel bir konuşma şekli yok. Yok öyle bir şey yani. Güneş altında tutsaklar geçen sonbahara bakıyorlar. Şirin mi şirin gece kondu evleri, Samsun asfaltında otomobiller. Ne güzeldir yollarda olma şimdi. Ya burada olmak gerçekten şeref, zevk, mutluluk, her şey. Çok mutluyum böyle. İyi ki buradayım, iyi ki çağırdınız, iyi ki buradasınız siz de. Vay be, çok güzel bir doğum günü. Ahmet Mümtaz'ın da işi bittiğinde belki daha sakin bir set. Hayatımda ilk kez bir başka sette sadece oyuncuyum. Benim için bu çalışmanın çok birden fazla anlam var. Bir kere Nuri Bilge Ceylan hem arkadaşım hem çok hayran olduğum bir usta. Bir de benim doğum günüm bugün. Hep böyle doğum günü çocuğu olduğumda başkasının doğum günü ise çok eğlenceliyimdir de kendi doğum günümde utanıyorum biraz.
Başını önüne eğ. Çay alıyor. Yok. Bunda eskiden daha iyi oluyordu bence. Bir de ya o geliş var ya, son böyle kapıya yaklaştığın süre. O gölgeyi görüyoruz. O biraz süratli geliyor bana. Böyle o gölge böyle yağ gibi kaymalı yani. Yani şu adımlarındaki hani duraklamalı şey var ya, onu nasıl yok ederiz acaba ya? Kayar gibi. Başını eğ biraz. Bak. Çayı alıyor. Güzel. Ama şurada bir netlik kaçtı değil mi? Çok büyük kaçtı. Çünkü geri kaçtığı için Bir herhalde. şey daha var. Bu hep biz çaylarda ve lambalarda full oluyoruz ya. Evet. Sen orayı görmediğin için full yapıyorsun. Sen yüze veriyorsun zaten. Yüze veriyor. Versin zaten. Yani öyle. Çaylar ve- Yüzde geliyorum ben. Hep yüzde geliyor. Ama bir noktada biz çaylar ve lambayla giriyoruz artık. Öyle mi yapmalıyız? Bence neti oraya vermeliyiz. Bir orayı bir prova yapalım mı? Orasını sırf. Yapalım. Şöyle bir şey olacak. Oluyor Ben- mu bir kere? Çaylar. Çünkü aslında o belki de yüzü kaybetsek iyi olur şeyde, yakınlaştığında önce. Ha, çaylarla mı gelmek? Bir deneyelim çaylarla gelmeyi bakalım. Evet. Tamam. Yani bir noktadan sonra çaylara geçmeliyiz artık. Peki. Sonra yüze çıkmalıyız. Hemen şuradaki provayı alalım. Evet. Burada almadı ha, biraz daha Bir tane geçelim. daha var. Yüze ver tekrar. Yüz kaybolduğu zaman almalıyım dur. bence. Evet, yüz kaybolduğu zaman almalısın. Yüz kaybolacak tepede, o zaman 2 almalıyım. metrede. Bir yapsın Serkan Bir bakayım. normal bir gelsin, ben bir yapayım. Peki hadi. Ya. Erken geçtin ama çok. Daha buralarda geçmen lazım. Evet, bu Ama bu çay net kötü hakikaten bence. ne kötü bir şey oluyormuş. Çok Yani kötü evet. bir şey. Kötü zaten şey, arkaya doğru dönme hareketi de büyük olacak için çayların Zaten arkasından yüzeni... lamba net oluyor filan. Bizim lambamız olduğu belli oluyor, manasız. Tamam yüzde kal sen. Her şey yolundaymış. Ya şu kapıda bak, sanki baktığın yerler yüksek oluyor ya biraz. Biraz daha aşağıya bak. Yani yere bak o sen en iyisi. Bir de daha az bak. Yani çok sayıda bakma. Daha utangaç olsun yani. Daha bakmaya korkuyor gibi olsun. Göz göze gelmeye falan. Buna ufak bir çeşitleme getirmek gerekiyor galiba. Yani şöyle gelip şöyle bir mağrur baktın ya. Ondan sonra yine başını öne mi eğsen? Utangaca dönüş. O sanki mücadeleyi kaybettin gibi. Başını ondan sonrası aynı, gerisi aynı olsun. Eskisiyle aynı olsun. Şimdi kız elektrikler kesildi. Tamam mı? Karanlıkta kaldınız. Komiser tuvalete çıktı. Birileri de sigara içmeye çıktı filan. Sen çıkmamışsın. Çıkmayanlar bir grup var. Bak bunlar, doktor. Çıkmayanlardansın. Şimdi sen iki şey yapabilirsin. Ya oturuyor olabilirsin öyle. Bir de arabada falan uyukluyordun ya arada. Öyle şeyler görünce. Böyle hafif bir gözlerini kapat. İç geçmesi de olabilir. Şimdi bir tanesinden diyorum, belki şuralara şöyle bir şey yapmış olabilirsin, kenara çekilmiş. Diğerlerinden farklı olsun diye şöyle duvara uzaktan. Ya da şurada işte oturduğun yerde hafif şöyle. Biraz şöyle bir şey olabilir. Yanmamışsın. Böyle bir gayri ihtiyari ışık gelince yüzüne. Böyle gözünü açsan. Böyle karşında güzel bir kız ışık içinde. Önce onu böyle bir rüya gibi, belki eski karın gibi falan böyle bir rüyada böyle baksan boş boş. Sonra bir süre sonra idrak etsen. Toparlansın. Birden anlayıp falan hani böyle. Bu rüya değil ya. Ama böyle o bakışta böyle tuhaf şeyler olabilir, bilmiyorum. Böyle işte artık çeşitli şeyler çekeriz yani.
neyin iyi duracağın belli olmaz. Ben de onu dedim. Hani giyerken mi konuşsun hareket olur filan diye. Şimdi sorgu yapmaya giden adam kazayla gitmez. Değil mi? Şeyini filan Yani dışarı silahını milahını herhalde oraya bırakmıştır. Bir yandan onları da alır. Ben önce giymiş olsun çok büyük hareketler olmadan şu düzeltmen sonra düzeltmeyle. Şuradan itibaren tamam. Ya da şu da olabilir yani onu da alalım ama böyle cool, düz, Ha. böyle şey Azrail'i gelmiş gibi. Rüyadan uyanıyor ya. Tamam, Alttan Azrail durumu daha çok tamam, çıkar. tamam peki. Ya bu kravatı hiç mi düzeltmez arkadaş? Bu devamlılık beni bitiriyor. Yok düzeltebilir canım. Bence artık devamlık olayı yok yani. Yok yok ha. Ne dedim ben sana? İş bitmeden yok yok. Saat 4'ü çeyrek Şimdi geçiyor. biraz uyandırmak Evet, ister gibi şey ama ayarladık yüksek onu. ses olabilir bence. Kenan. Belki birkaç kere söyledin uyanmadı falan. Kenan. Kayıtta mısın? Hayır. Gidiyor kayıt. Ses hazır mı? Hazır abi. Yoktan gelmiyorum. Böyle burada bitiyorum. Lazım olur belki ya yoktan gel ha. Mete'nin ses kanalını açar mısın? Kayıt. Dönüyor. Oyun. Kenan. Kenan. Kalk lan. Bence metne çok şey yapma. Tamam mı? Yok yok başka bir tempo deniyorum kendime. Başka bir tempo deniyorum. Kocası bir gün. Soner diye bağırıyor. Adam saçmalama demiş. Patlamış. En sonunda patlamış. Yüzü de tuhaf bir gülüşe var. Taner'i kaybettik. Şu bay bay deyip götürüyor. Zaten savcı biraz esik bir adam. Yani. Ben bak bir şey onu eğer yerini bulursam kullanmak istiyorum aslında. Yalnız şuraya çok fazla açtığım zaman şuraya yetişmiyor. Rüzgarın etkisinden Nereye? dolayı. Şu ağaç var ya şuradaki. Şimdi bu ağacı böyle pan yaparken görüyoruz. Sonra görmüyoruz zaten. Böyle dönüyor kamera. öbür Tamam, tarafa. ben biraz başta yavaş Başla. başlıyorum ki şuraya Ha. rüzgar yetişsin. Başta buraya yap. Ondan sonra orayı boş ver. Tamam, O ağaçlara. dalgalı. Ama dalgalı. Tamam hocam. Bu önce savcı çıkar. O hemen arkasından sen çıkarsın. Savcı görüntüden çıkar. Sen çıkıp Arap diye seslenirsin. O şuralarda filandır o. O gelir. Oyun. Arap.
Teşekkür ederiz Özgür. Sen güzel bir şeylere kalkışan herhalde. Siz gidiyorsunuz, bakıyorsunuz arkadaki araba gelmiyor. Bunun üzerine o aynadan bakıyor, durduklarını görüyor, siz de duruyorsunuz. Niye gelmiyor ki bunlar diyor, aynadan bakıyor ve tak diye arkaya dönüp bakıyor. Sen de arkaya dönüp bakıyorsun arkasında. Böyle arka camdan çektik o işlemeyi falan. Böyle savcıya bakıyorsunuz. Ondan sonra işte niye gelmiyor ki bunlar diyorsun bakarken. Sen şunu soruyorsun. Kaçıncı oldu abi bir şey? 3 mü 4 mü? 4 kere oldu sanki değil mi falan? Doktoru da mı koysak? Bunu şimdi söyleyecek miyim? Bunu ben Doktor olsun ya. Bu bitti değil mi? Biz bunu çektik. Keskinler. Olsun bir daha söyle. Tabii söyleyeceğim de yani o değil mi bu? O. Tamam. Ama oradan kullanmayız belki. Buradan Belki buradan kullanırız. kullan. Ha. Tamam hocam. Şu geliyor kısmını alalım. Geliyor dedikten sonra bakmaya devam et. Böyle arabaya binişine falan bak hatta. Evet evet. Şu dikiz aynasındaki şey arka camdan parlama geliyormuş gibi oluyor değil mi? Evet biraz çevir onu kendine doğru. Heh. Biraz daha tamam. Birazcık sağ yapsana abi hani yanağın senin çok az ışıklansın. Şu. Evet. Evet. Kayıt. Özgür içeridesin, kamera kayda giriyor. Oyun. Bakın bir süre bakın. Böyle ha. Aşağılar gibi. Yavaş yavaş. Kazıcılar siz biraz öne geçin. Kazıcılar. Koşun biraz hadi bak. Buradaki sıra öndesin. Koş koş. Koş. Dur şimdi yürü. Ya hay Allah'ım ya. Abidin'e netle. Sen de gel babacığım. Hadi bitir artık. Kapat. Abidin bir gel. Asker ileri bak. Tamam bir gene ona bak. Ne oluyor gibilerinden bir şeyler yap. Tamam. Tamam abartma tamam. Sus birden. Hadi. Kes. Kestik. Hemen öbür lensi de çekelim. Buyurun. Çok çabuk. Ha? Nereye bağırması? 25 mi üzerinde? Nereye bağırması? 50 takılacak. Ne olduğunu hissedelim. Ondan sonra
Zor olacağını biliyordum. Hem kendi adıma hem buradaki koşullar ve olanaklar adına. Gerçekten de tam Anadolu'nun tam ortasındayız. Kesin doğruların ve yanlışların olmadığı bir set burası. Ucu bucağı açık bir laboratuvar denebilir. Nuri Bey bütün önerilere çok açık. Çok samimi. Ne istediğini çok iyi bilen ve bunu çok iyi ifade eden biri. Biraz daha aşağı bak. İnsanlık mı bu şimdi? He savcım. İnsanlık mı bu? Bunlar insan değil ya. Bunlar insan değil. Öyle bağlanır mı lan? He? Allahsız! Ben nasıl bağlamışım ki? Ya insanlık mı bu savcım? Bu insanlık değil ya. Oğlum öldürdünüz böyle niye bağladınız peki lan? Ölüye de mi saygınız yok ya? Ölüye saygı diye bir şey olur sen. Ne Allahsız bir adamsın sen ya. Hacı bir sakin ol ya. Hadi. Hadi. Ölüye bir hürmet, hürmet. Hadi. Bak daha bir sürü işimiz var. Biraz daha ileri. Yürü. Tamam. Anadolu'nun bir yerinde, Anadolu'nun hiçbir yerinde bir avuç hiç kimsenin hikayesi okuduğum zaman da beni çok çekmişti gerçekten de. Bir de bu Bozkır'ı ya da Anadolu'nun bu hiçbir yerini iyi bilenlerden biriyim. Çok bulundum Anadolu'nun bir sürü hiçbir yerinde. Zaten anlatıcı olarak da tercih ettiğim, yani anlatmayı kimsenin hayatın başrol vermediği insanlara başrol vermeyi de seven birisiyim. Onları oynamayı da seven birisiyim. Çünkü o zaman hayata yeni bir değer kattığı hissini kapılıyor insan. Çünkü aslında her yurttaş kendi hayatının başrolünde oynar ve bizim bundan haberimiz yoktur. Ya statüsü, ya forsu, ya şöhreti yoktur ama Komiser Naci diye biri vardır. Özetle aslında çok mutluyum. Kariyerimde çok önemli bir dönüm noktası sayıyorum bu işi. Oyun! Taner biraz sola. Taner biraz sağa. Tamam. Nereye koydun sen orada abi? Almadın mı? Yok sen almadın mı? Ne oldu? Abi Ben sana almanı söyledim. Abidin ne oldu? Tevfik ceset torbasını almayı unutmuş savcım. Ne yani? Benim görevim mi ceset torbasını almak ya? Allah Allah. Ben sana söyledim almanı. Tamam olur demeseydin Ne zaman o zaman. söyledin? Tamam Arkadaş. kesin tamam susun. Gel şuraya. Hadi yardım edin siz de hadi. Önder Asubay sen de beni bilgisayarlara geçsin. Velileri de unutma yerde bak. Şükürler olsun. Şimdi güzel. Güzel oldu ama bir daha alalım. Şimdi Hayrettin. Kazıcılar. Bak buraya gelin. Sonra biriniz sen mesela ya da sen koşarak gidin küreklerinizi alın gelin. Unutmuşsunuz gibi. Böyle bir karışıklık olsun yani. Olabildiğince o oraya koşsun, bu buraya koşsun. Şey olsun. Güzeldi bu. Hiç görünmedi şeyde cesette. Şu ya cip geç kalıyor arkanızda. Geç çalıştım maalesef. Cip şöyle sizden önce toparlasın, yönünü çevirsin oraya. Acele et biraz. Sen daha önce hareket et. Çakınca olmaz. Önceden çalıştır biraz. Şimdi çalıştı artık. Tamam. Tamam. Sen önceden böyle ucunu düzelt oraya. Onları bekle.
Hafif şöyle düzel. Önden alırsın herhalde. Azıcık geri git şöyle. Cesedi koyarken o biraz Ha. manevra. Uğur abiye söyle. Cesedi koyarken Bırakmayın. Oğlum hakikaten. Oğlum hakikaten. Hadi öldürdünüz madem. Hadi öldünüz madem. Niye bağırdınız öyle? Niye bağladınız öyle? Arabaya sığmadı efendim. Ha. Öyle mi? Tamam o zaman. Tamam o zaman demesin. Tamam o zaman demesin. Tamam. Tamam o zaman öyle yaptıysanız Tamam. sorun yok. Ha. Öyle mi? Tamam. O yüzden siz problem. Ha öyle mi? Berat. Tamam. Oğlum hakikaten. Tabii. O yüzden Berat. Oğlum hakikaten. Hadi öldürdünüz madem. Neden bağladınız öyle? Arabaya sığmadı efendim. Şöyle bir sen bir bakalım. Arabaya Ha. sığmadı. Öyle mi? Beşinci çeşme sahnesinde 4 mevsimi yaşamış bulunuyoruz. Bunun devamını yapsak. Ve hepsini tek bir sahne içinde montajlamak durumundayız. Muhammed'e çok görev düşüyor burada. Arada onun yüzünü gösterip sürreal bir biçimde. Montajlarız. Tabii Savcı Bey diyen bir yüz. Kar yağıyor. Tabii Savcı Bey yağmur yağıyor. Yağmur Olabilir değil, savcım. kar desek daha doğru olur Savcı Bey. Şimdi şeyi kurduk. Bir zamanlar Anadolu'da 2. Nuri Bilge Ceylan'ın devam filmi çekmesi baş başına komiktir diye. Bu sefer bunu öldürmüşler, onu arıyoruz. Şuna bak bakalım. Zor ekip. Hocam kamera buraya döndüğü zaman haber verin de ona göre takılalım. Haber verin, büyük oynayacağım. Tabii canım. Kayıt! Kayda giriyorum. Oyun! Kes. Şimdi. Tamam. Sığdı mı? Sığdı. Valla. Yemin et. Kavuna yer kaldım bilmiyorum. Şuraları da kavun girer. Ben koyarım kavuna. Sığdı valla. Yaşar iyi misin? Gel abi. Başına Kafaya dikkat. Vay anasını. Şimdi şurada dururken doktorla Fevzi çok kapattılar ya. Yani siz başka yer bulun kendinize. Yani ben şu Arap Ali'yi bir göreyim. Hiç ne konuşması da yok. Sen de oraya vızıt diye koşup gitme. Arabanın arkasında konuştuğun hiç duyulmadı. Ne görüldü ne şey oldu. Genelde ne yaptıysak aynı. Koşma ya. Koşma. Çok askıda kaldık hani. Ama oradaki oyunu yapma Aynen zorunluluğu var. Yapmak zorunda olduğumuz. Aynısını yapmayın. Ben buralarda. Daha erken gel. Savcım, bilmem ne, ben bozukmuş falan filan. Neyse biz burada şey. Bir de orada çok beklemek zorunda kalıyorsunuz siz ya. Ona ne yapacağız? İşte onun için O zaman bizi oyunu orada hemen hızlandırayım ben. O şeyi yapma. Ha tamam. Konuşmayın. Tamam. Şimdi Konuşmayı yapma. Daha önce yapmışsınız gibi. Araya gireceğiz Tamam. onu zaten. Okey direkt oradan gelelim. Gelin. Şimdi o zaman kavuna devam etmeyeyim mi? Şuraya koysak da ben onu da yapayım. Çünkü adam girdi içine. Hakikaten Oldu sığdı yani. Öbür tarafa. Onları koyalım. Yakın planı nasıl sağlayacağız onu. Mecburuz zaten. Zaten yani, Gerek yok. O haga huga iyiydi. bagajı Orası kapattıktan önemli. sonra açar da mı koyar abi? Yok kapatmadan. O Zaten- zaman hop diye herkes dağılsın içine girdikten sonra dağılır ki. Peki şunu istiyor muyuz? Yani ölü burada. Hangi bagaj büyük?
Sonra bir suskunluk hatırlıyorum ben. Ne olacak şimdi? Sonra fikirler üremeye başlıyor. Çünkü bir lan ölü Doğru ortada söylüyorsun. bir oraya girmiyor. Çünkü biz Şimdi, böyle lalat diye peki onu yapalım bu hallediyoruz. sefer. Olmuyor gibi geliyor bana. İkisine de sığmaz bu diyeceksin Dediğinde- sen. O zaman böyle bir herkes bir düşünsün. O zaman bağlasak mı ya biz de falan desen. Ki Ondan sonra sen konuş abi. Evet. Bir delta T anında böyle bir suskunluk Yarın ne olması- gerek var bağlamaya? Sığar o, bükeriz bacağını. Tamam. bilmem ne. İncitiyor bağlamak şey güzel oluyor. Ha, hem senin de öyle bir meselen var zaten. Ama bağlamak başka abi. Hürmet. Öne doğru böyle şey gibi, cenin gibi. Hadi yağmur yağmıyor. Yağmur yağıyor. Hadi bir an önce. Gel. Çevir böyle. Yavaş. Şimdi kıvırın ayaklarını. Kafayı da bir böyle. Komutanım şöyle gel. Komutanım şöyle gel. Oğlum kafayı böyle öne doğru. Tamam böyle olur. Böyle olur. Tamam. Hadi. 1, 2, 3 hoppa! Komutanım. Aldık. Tamam dikkat et. Olmaz. Bak kaldır oradan. Kaldır. Bu yana değil, bu yana. Şu ayakları şöyle indirseniz işte. Ya, Arkadaş böyle ya. tamam varım tut. Sıkıntı yaşarız. Sıkıntı yaşarız. Çıkarırlar şimdi ya. Benziyor muyuz? Beyler. Geç abi. Geç. Geçinize. Tamam. Burası niye olmuyor abi? Şurası. Kafa niye net olmuyor Saykın? Problem ne? Ya orada net alan verimliği de az yani. Veriyorum neti ama. Daha geniş yapın. Zaten çok darız. Çıkartın kolayı değil. Başla! Zoom. Yukarı başlarına gel. Başlarına gel. Kapanınca başa gel. Şimdi başa. Yakalar sana ya. Yine başa çık. Şimdi şuradan geçerken bizim önümüzün açık olması lazım. Yani ölünün bu tarafında insan olmasın. Olur mu? Yani o taraftan bakmaya çalışın filan. O taraftan, bu taraflarda. Bu tarafta bizim onu böyle bir yüzünü filan görmemiz lazım. Kapandı bu sefer.
Tamam kardeşim tamam. Tamam arkadaşlar. Tamam dağılın. Burada şey olmaz. Burada geç şimdi. Orada bekleyin. Bak orası. Buraya basalım arkadaşlar. Geç babacığım. Geç babacığım. Komiser dön. Kalp geçirteceksiniz bana. Bu nasıl olur şimdi? Çok daha güzel oldu. Tamam. Bu sefer ama daha iyi olacak değil mi? Bir daha mı olacak? Bir daha alacağız tabii. Bir daha alacağız ama bu sefer daha da iyi olacak. Ha? Olacak. Hareketli olsun mu? Anasını da. Biraz daha hareketli olsun. Tepkimiz daha fazla. Olabilir. Biliyorsunuz. Güzel bir hareket olacak hocam. Tamam. Yani böyle biraz sırnaşın ki komiser falan uzaklaştırsın sizi. Tamam. Gelince falan gibi böyle bir yönden gibi baktıktan sonra, durulduktan sonra söyle. Şöyle bir bak, birden kararlı bir dönüş yani. Şöyle bir önünde bir sessizlik, öne bakış olsun. Şöyle bir iç his gelmiş böyle içinden. Bak, uzun süre bak. 2, 3, başla! Yavaş benim. Dur Tecrüb. Ya bir dur kardeşim ya. Şöyle dur bak hop. Şöyle geç. Geç şöyle. Geç. Gel. Çekil kardeşim. Çekil ya. Tamam, çekilin artık. Ya! Araba niye gidiyor ya? İki, üç, başla! Beyler yavaş beyler. Ya dur kardeşim dur gelme. Komisere. Bak gelme. Geri git arkadaşım ya. Çekil kardeşim. Git geri git. Git geri git. Tut. Git lan. Girin! Katil! Verin katili! Ya! Katil! Şerefsiz! Verin o şerefsizi! Katil! Katili! Tamam ya açın önü açın. Gir sen de. Tamam. Verin katili! Gidin bu tarafa. Bu tarafa. Yılmaz önüne bak şimdi. Rahatla. Önüne eğil. Candaki çık! Önüne eğil. Eğil abi eğil. Şimdi yavaşça dön bak. Kameraya yakın bak. Evet, buraya bakılacak. Arap sen bakma. Şimdi ya bu arbede ben arbede bitsin deyince bitsin, tamam mı? Mehmet! Yavaşlasın deyince yavaşlasın çünkü olmuyor. Hocam siz de bir ara katılmışsınız. Ne yapayım? Sen de şeyde orada arkadakilere bir şeyler söyle, önüne eğil. Şöyle bir halloldu mu gibi bak. Önüne dön. O halloldu gibi bakışta kadını fark etmişsin. Yeniden dön. Beyler abi! Gelme arkadaşım. Geri git. Komisere. Git geri git. Çekil geri. Git arkadaşım geri git. Ya ulan git. Katil! Ya sen git. Dur bak. Geri git. Hadi arkadaş. Yavaşlayın, tamam. Yavaşlayın. Verin katili! Yavaşla, tamam. Verin katili! Tamam, başla. Çekil geri. Çekil. Bak geri git. Kardeşim çekilsene geri. Kardeşim. Geri git. Bak geri. Katil! Bak geri. Katil! Yavaşlayın artık, yavaşlayın. Dur. Bırak. Bak geri. Bak. Geri bak. Gelme. Gelme. Oğlum beyler! Dur. Üzerinize geldiğini görüyorsun. Tamam. İkiniz de böyle bakıp kalıyorsunuz. Sen hemen öne geçiyorsun durdurma şeyine. O da yalnız kalıyor. Sonra Yılmaz falan geliyor. İşte jandarmalar yardım ediyor. Hep beraber onlar engelleme şeyleri uzun sürecek. Sen bir ara sana taş gelmiş gibi. Ben sana Fırat diye bağırınca birisi
gibi bir oyun oyna. Ve şöyle filan gibi bir şeyler yap ve burana kan değdir yani. Sana şey yapsın. Ondan sonrası kanlı olsun. Çünkü yakınlarda kan koyacağız. Burada, yine burada. O yakında olacak. Bir de hareketlerin böyle birini öldürüyor gibi. Yani toplum içindeki ritüellerimizin çoğunda böyle sanki boğuyor, öyle bir şeyler, hareketler var. Bu da öyle bir şey. Silüet olarak bakıldığında uzaktan sanki boğazlıyor gibi falan. Şiddet kolunu kırıyor, bacağını kırıyor gibi bir şey. Duygu uyandıran bir şey var ya. Tamam. Biraz o çıksın yani. Nazik bir masaj. Zaten hatır otur. He. Kes. Abi şimdi dolaş ileride git. Tamam. Kayıt. Arka taraf başlasın. Çıkarmaya. Biraz daha uzatsaydı şurayı ya. Niye böyle getirdi, şuraya getirdi, uzatmadı? Altu. Ya şurayı şuraya kadar uzatsaydın hiç olmazsa. Bir yarım koyabiliyor musun buraya? Çünkü şimdi senin burada kamera şurada kalıyor. Bir sonraki çekimde de öyle yapacaksınız. Abidin bu taraftaydı değil mi? Biraz sağdan gel. Yani öyle gel. Tamam daha var. Bir saat kadar. Burada mı bitiyor konuşma? İşte oralarda bitsin konuşma. Çünkü çok yakın oluyorsunuz ondan sonra. Ha, yavaş yavaş yürüyebilirsiniz tabii. Tam durma değil de. Oralarda sonlarına doğru böyle yavaşlarsınız. Evet. Yapın bakayım. Yok oradan sonlarını yapın. Ben haber bekliyorum. Olur. Bir dakika şimdi işte yürüyüş öyle değil. Şimdi burada kameraya etrafında bir daire çizmen lazım ki hep aynı uzaklıkta olsun. Şimdi şuradasın ya. Burada şöyle bir şey çizmen lazım. Tamam mı? Bak böyle. Böyle bak görüyor musun? Sonra bak böyle daire şeklinde raya gelmen lazım. Şey yapacaklar ya. Ondan sonra buradan böyle yürümen lazım. Tam Ben şimdi Şakir'le konuştum doktor bey. Hazırdır. Ne zaman hazır olur? Vallahi bir saatten önce hazır olmaz zaten. Savcı bey duş falan hazır. Biz size haber veririz. Ben haber bekliyorum o zaman. Olur doktor bey. Alo baba. Olmadı kes. Kestik. Ya daha mı geniş olmalı? Şu daha geniş görmek lazım şurada sanki. Vallahi daha var. Bir saate kadar hazır olur diye. Zaten savcı bey duş falan. Biz size haber veririz. Ben haber bekliyorum. Babanla niye konuşmaya devam etmiyorsun abi? Yüzünü görüyoruz. Kulağında telefon, ağzın susuyor. Kes. Daha var. Bir saate kadar hazır olur diye. Zaten savcı bey biz size haber veririz. Ben haber bekliyorum. Olur doktor. Ha. Ben bir dakika dedim de duymadın sen. Ne olmuş? Biraz daha sade konuşman lazım. Ben telefon ettim, yapacakmış değil de. Ben telefon ettim, yapacakmış. Yani daha böyle. Öbür tarafta da o çalışmıştık hatırlarsan.
Şimdi senin sesin çok güçlü bir ses. Güçlü bir ses tamam mı? olduğu için basıyor. Onu şarkı. biraz sadeleştirmek zorundasın sinema için. Tiyatroda güzel ama Bu arada şarkı söylemeyi düşünür müsün? yani hiç olmazsa nameleri yapma. Yani hafif bir de böyle sen şeyler yapıyorsun yani vurguyu vermek için falan. Onları yapmazsan sesinin şeyini alırız. Bir saat kadar hazır oluyor. Zaten savcı bey de bana gitti. Tamam, ben size haber veririm. Tamam, ben haber bekliyorum. Olur olur. Hadi baba. Burada ha baba. Böyle yani tatsızlığı görmem lazım yüzünde. Ha baba. Ya ben sana demedim mi bilmem ne. Böyle bir şey geçsin burada ondan sonra artık istediğim konuşmayı koyarım ben orada. Ama burada melek gibi bir şey ben ne koyayım orada? Şimdi başka? Ha yürüyüş rotan. Ben şimdi şarkıyla konuştum. Hazırlıyoruz işte. Ne zaman olur? Daha var işte bir saat kadar hazır oluyor. Zaten savcı bey lojmana gitti. Duş falan alacakmış. İyi. Ben size haber veririm işte. Tamam, ben de sizden haber bekliyorum. Olur. Abidin ne oldu? Sen konuştun mu şarkıyla? Ne zaman anlatıyorsun? Şakir'le konuşup hazırlıyoruz doktor. Mesela daha şu anda bu rahatlık ne benim karşımda duygusu geliyor bana tamam mı? Ne hazırlıyorsun? Demesi geliyor insan. Abidin. Peki. Abidin. Şakir gördün mü? Sen ne zaman, otopsi ne zaman hazır olacak? Şimdi Şakir'le konuştum işte. Hazırlıyoruz doktor. Tamam hazırlıyorsun da ne zaman hazır olacak onu soruyorum. Daha var işte. Bir saat Ya- kadar hazır olur diyelim. Ha diyelim. Diyelim nefne olmaz ki bu iş. Ona göre ben de program yapacağım. Ne zaman hazır olur yani? Savcı bey işte lojmana gitti. Duş falan alacakmış. Biz size haber veririz. Böyle bir şey yapalım ya. Biz size haber veririz lan falan olur mu canım? Allah Allah. Benim de şeyim var. Kaçta geleceğini söylemedi mi sana bu adam? Söylemedi. Bir saat diyelim işte. Yani sen de hala bir saat işte falan diye oynamazsın bence orada. Demen lazım ki. Tamam 10 diyelim Vallahi doktor. bilmiyorum. Tamam 10 diyelim Yok yok doktor. öyle de konuşmaz. Vallahi bilmiyorum ki savcı bey. Vallahi bilmiyorum ki işte Sorumlu ona. savcı Hayır bey. biraz sen de onun şeyinden çekinmen lazım. Hiç çekinme yok sen. Böyle bir şey olmasın yani. Karşında bir karakter, bir doktor var. Kasabanın doktoru. Ya yarın senin işin düşecek ona. Hastalandığında, çocuğun hastalandığında kime gideceksin? İnsanlar hep birbirini kollar yani. Böyle bir şey olmaz, lakaytlık olmaz. Hafif sinirlendiğini görünce hemen düşersin. O şey yapınca hemen yükselirsin. Böyledir ilişkiler. Hani bir şema üzerinden tak 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 aynı şeyi söylemezsin yani. Bakar durursun. İnsan ilişkileri böyledir. Ben görmüyorum bu diyalogda sizde onu. Yani kayıtsız şartsız aynı tavrı sürdürüyorsun. Öyle bir şey olmaz ki. Demin ona karşı da aynı tavrı koyuyordun. Ben başka türlü davranıyorum. Yine aynı tavır. Neye göre değişecek tavırlarımız peki? Organik değil. Evet. Abidin, ne oldu? Hazır mı? Otopsi ne zaman? Ben şimdi Şükrü'yle konuştum. Hazırlıyoruz doktor. Ne zaman? İyi de ne zaman yani? Ne zaman hazır? Daha var. Daha var yani. Ne kadar? Bir saate kadar olur diyelim. Zaten savcı bey lojmana gitti. Duş falan alacakmış. Ben size haber veririm doktor İyi, bey. tamam. Merak etmeyiz. Tamam, ben haber bekliyorum. Cebin var mı sende? Olur doktor bey. Cebinizi alayım ben hemen. Var zaten şeyden. Kaydettim ben. Ben Adliye- haber verin adliyeden deyince sen aldım. dışarıda olacağını düşünüp cebin var mı sende? Ki arayacaksın. Var doktor bey merak etmeyin. Bütün boşlukları doldurun yani. Tamam mı? Mantığınız devrede olsun. Asla devre dışı olmasın. Mantık hep devrede. Yeni laflar olabilir, gelişmeler olabilir. Şemayı unutun. Sıfırdan duyguyu hatırlayın sadece ya. Hadi bakalım. İyi de ne zaman hazırlıyorsun? Daha var yani bir saate kadar hazır olur diye. Zaten bir saate kadar. Çünkü savcı bey lojmana gitti. Duş falan alacakmış. Tamam. Ben size haber veririm doktor. Nasıl haber vereceğim? Cebiniz var bende. Var mı? Var. Tamam, o zaman ben haber bekliyorum. Olur doktor. Olur. Ha baba. Ne diyorsun baba? Ekşi. Ekşi yüz. Var ya. Ne zaman anlattıysam onu anlamadım. Şimdi ekşi oldu.
Ben söyledikten sonra iyi bir ekşi yakaladık orada. Ama işte onu doğal kendin yap. olmadı. Niye yine bana bağırttırıyorsun? Allah Allah. Hocam bağırın siz. Önemli olan işin Ama- doğrusuna gitmesi de. Şimdi şöyle, şu konuşmanın şeyini kırmamız lazım. Bir şemaya girdi. Ezbere konuştuğumuz belli oluyor. Bozdayım onu. Boz, onun haberi olmadan. Abidin, hazır değil mi? Otobüse girmemiz lazım. Ne zaman gel? Nasıl yani? Abi sen Arayacağım. Nasıl arayacaksın? Sen sonra otobüse mi Benim cebim nerede? Nereden var sende cebim? Ne bileyim biraz böyle bir üstüne git bakalım ya. Biraz sinir olmuş şey olsun. Ondan sonra da onunla konuşmanın etkisi de babana da yansır hem o zaman. Ondan sonra orada bir durdun ya onun arkasından bak. O iyi oldu. Bence dur bir bak. Ha baba dedikten sonra geldim. Ya baba sen de Hoca oyuncunun içindeki gerçeği almak için olmadık yöntemlere başvuruyor. Bir kere çok tekrar alıyor. Bu tekrarlar bazen sizi bezdiriyor ama bu tekrarlarla ve hocanın yönlendirmeleriyle beyin iyice bulamaç oluyor, ezber bozuluyor ve sizin ruhunuzun ve beyninizin karıştığı bir alandan alıyor oyunu. Burada bu bakımdan bir laboratuvar gibi bir şey yaşadık. Yani sanki bir dağa çıkmışız da böyle bir kampa gelmişiz. Orada böyle dünyayla da ilişkimiz kesilmiş. Öyle bir süreç yaşadık. Çünkü hoca hem beyninizi hem ruhunuzu çok ciddi dürttü. Ve o hakikate ulaşmak için, o gerçeğe ulaşmak için sizi sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan nereden bir açık bulursa veya nereden gereklilik görürse oradan çok dürttü ve ezberimizi bozdu. Bilmiyorum, inşallah istediğini alabilmiştir. Şu anda ben ne yaptığımızı da çok bilmiyorum aslında. böyle şurasından gördüm. Kafasının yanında kaldı. Şuradan gördüm. Tamam. Devamlı bakma. Buradan iki yandan bu giriyorlar. Tamam mı? Biraz takip edeceğiz. Ama şuralara kadar filan. Tamam. Yani Gülnaz Dağoğlu'nu belli bir çerçevede gördüğümüz yere kadar. Ondan uzaklaşıp gidecekler, otobüs odasına girecekler. Nuri Bilge Ceylan'la 3. filmim. Fakat bu film diğer iki filmden farklı olarak geniş bir ekiple çalışıyoruz. Çok fazla ışık kullandık çünkü filmin 3 haftası Bozkır'da hiç ışık olmayan bir ortamda, karanlıkta geçiyor ve biz de hiç ışık olmayan bir ortamı homojen olarak aydınlatmak için büyük balon kullandık ve büyük lambalar yaktık backgroundlara. Bunun için de çoğu zaman hatta 80 kW'lık jeneratörümüz yetmedi. 150 kW'lık jeneratör istedik, o geldi. Bütün ekibe farklı bir set olduğunu ben anlatmaya çalıştım bu setin diğer setlerden, diğer sinema setlerinden. Çünkü Nuri Bilge Ceylan'ın çalışması ve yaptığı iş ve çalışma tekniği biraz farklı. Onlara hani bildikleri her şeyi unutun dedim. O kadar travmatik durma ya. Böyle daha çok canı sıkılmış gibi. Yani böyle bütün kasların gergin değil.
Daha çok gevşet kaslarını bakayım. Cama bak. Düşünceli dur yani. Böyle bir şey düşünüyor gibi. Önüne bak. Şöyle bak. Bir bana baksana. Hani çözmeye çalışıyor gibi. Evet. Evet, bağlanıyor kafanda gibi hani şeyler. Yani şu yüzünde de onun sıkılmışlığı yani şuralarda falan. Tatsızlık olsun. Hı hı. Kayıt. Kayıp neler kullanıyordu onlar hocam? Biliyorum, epeydir kullanıyordum. Sen küçük tabletler değil mi? Tabii tabii, öylesi daha. Sır. Efendim, Hocam ben Şakir. ne oldu sanki? Efendim biz hazırız Abidin de burada. Gidelim o zaman. Evet, yalnız işte biraz şey var mesaiyle ilgili. İkinci kademe bir yüksekliğimiz var orada. Savcı çıkarken biraz yükselmemiz lazım. İkincisi savcıya bakma şeyini iptal ediyorum. Doğal olarak. Yani normal eskisi gibi. El telefonda savcıya falan baktın ya öyle şeyler olmasın. Normal kapat. Şimdi doktor alt açık alıyor çok. Öyle mi? Şey çıkınca. Bak telefonu kapatsana bir doktor. Yüksel. Yüksel. Savcıya bak doktor. Yok çok yükselmeyin. Yani ortada daha aşağıda. Şuralarda bir yerde olsun. Ha, savcıya baktığında orada mı? Savcı nerede yüzü? Yukarıda değil mi öyle? Hı. Evet, buralara kadar çıkmış olur. Savcı kalkarken, tamam mı? Altı. Tamam. Olmuyormuş. O sen eski yerine git o zaman. Burası çerçeveden çıkması iyi değil. Buraya. Bir de hemen davranması da iyi değilmiş ya. Bir kere Arkasından bir süre baksın. Ya bir insan bir başkasını cezalandırmak için kendi canını kıyabilir mi ya? Olabilir mi böyle bir şey? İntiharların çoğu başkalarını cezalandırmak için yapılmıyor mu zaten sadece? O. Tabii. Bence çok otomat oluyor doktor o şey. O öyle bir şey deyince şöyle bir yüzünde bir değişim olmalı sanki. Bir gülümseme bir şey. Zaten intiharların çoğu başkasını cezalandırmak için yapılmıyor mu sadece? Tabii. Evet. Şimdi bak. Zaten intiharların çoğu başkasının cezalandırmak çok böyle düz oluyor bence. Tamam. Böyle şuralara bir güç vererek bir şey var. Böyle bir şey. Şuralarını da bir sıkıyorsun gibi. Sıkmayayım. Tamam. Öyle değil de. derinden kayabilirsin. Böyle Vurma. gibi. Biraz sonra uyanmış gibi. Acaba. O soruyla döneyim o zaman. Tamam, ben bir yargıya değil de ya hakikaten bir insan başkasının canını kıyabilir mi sorusuyla. Ya ama öyle toz halinde değil. Büyük damlalar olmalı. Nasıl yapacağız onu? Gözlerimi kapatmak lazım. Gözler terlemez. Gözlerindeki şeyi al hemen. Ha. Yok, bir de gözüne yakar gözünü onun için. Hadi bakalım görelim. Nasıl olacak? Hazır. Hazır. Kayıt. Bir, sen. Kayıt akıyor. Gir.
Bir yere bakmıyorsun. Kendi içine bakıyorsun, düşünce. Hı hı. Tahsil yapmak gerekmez mi Gökhan? Yapayım. Bence gerekir. Şimdi değil. Artık geç. Tamam. Savcı Bey. Ya doktor, bir insan bir başkasını cezalandırmak için kendi canına kıyar mı? Olur mu öyle bir şey? Ha? Evet. Zaten intiharların çoğu başka birini cezalandırmak için yapılmıyor sadece. Değil mi? Tabii. Tabii ki öyle. Evet, şimdi bu oyunları uzatalım bir kere. Gel, bak uzun süre. Hı? Böyle bir uyanamamış gibi. O sana savcı bey deyince dön, bak bir süre ona. Tekrar gidelim mi deyince ben diyeceğim ona. Gidelim mi savcı bey? Deyince. Ha, gidelim gidelim. Doktor ya. Deyip. Ha, olabilir mi böyle bir şey? Ha? Gözaltlarında. Gözaltlarında bir yer oldu. Olabilir. Doktor konuş. Savcı Bey. Evet. Ya doktor, bir insan bir başkasını cezalandırmak için kendi canına kıyabilir mi? Olur mu böyle bir şey? Ha? Zaten insanların çoğu başkalarını cezalandırmak için intihar etmiyor savcı bey. Değil mi? Tabii ki tabii. Doğru. Gül. Değil mi? Yürü. Evet, şimdi bir kere yanlış söylüyorsun şeyi. Lafı. Değil mi? Yanlışı söyleyin. Yok yok orası değil ya. Bir insan... Hayır hayır. İnsan başkasını cezalandırmak için hakikaten kendini öldürebilir mi doktor? Kendi canına kıyabilir miye dönüştürdün sen? Bence o iyi değil. Peki. Kendini öldürebilir mi doktor? Bir de olur mu böyle bir şey mi dedin? Ne dedin? Olabilir mi? Olabilir mi? Olur mu böyle bir şey? Ne doğrusu abi? Olabilir mi böyle bir Olabilir şey? mi böyle bir şey? Diyorum ama. Olabilir mi böyle bir şey? Doktor. Başka türlü bir şey dedim bu sefer. Olur mu böyle şey? Ben söyledim de oyunu anladım. Geçen sana dedim. Oo. Şu anda ancak bir tane damla görünüyor. Bol yapmak gerekiyor demek. Ama yüzünde de olması gerekmez mi? Yanaklar alacağız. Aslında anlık terleme acaba sadece alında mı olur? Bence olsun ya. Biraz etki alalım. Peki. Savcı Bey. Değil mi savcı? Gidelim. Doktor. Ya bir insan bir başkasını cezalandırmak için kendini öldürebilir mi? Olabilir mi böyle bir şey? Zaten intiharların çoğu başka birini cezalandırmak için yapılmıyor sadece. Doğru. Değil mi? Tabii ki öyle.
Hakikaten unuttun ya. Hakikaten unuttum. Hemen hissettim onun eksikliğini. Baktım buraya, o da altını çiziyor bu. Kes. Bir tane de şöyle alalım. Baştan beri gülümseme şeyi olsa. Döndükten itibaren. Ha, yani gizleyerek dönsen direkt. Böyle bir süre... Evet, bir hafif olarak. Savcı bey deyince o, sen şimdi geç döndün ya, güzel oldu. Bir anda böyle. He. Böyle hop gülerek dönsen. Savcı Bey. Gidelim mi Savcı Bey? Gidelim. Ha doktor. Bir insan bir başkasını cezalandırmak için hakikaten kendini öldürebilir mi ya? Olabilir mi böyle bir şey? Hı? Ben istediğini yapamadım ama dönerken Gülmüyordum. Ama daha iyi oluyor. Tuhaf bir montaj şey tadı hissettim burada. Daha böyle, daha yıkılmış oluyor biliyor musun? Tuhaf bir şekilde. güç daha güçlü bir ifade değil mi? Tersine. Tabii tersinden daha güçleniyor şey. Ama oluyor. Bir de şeyi, tabii değil mi? Oraları biraz daha canlandır. Değil mi? Abartmıyor biraz da. Arttır yani. Peki. Evet. Doğru. Tabii. Bravo falan tarzında yani hani o şey. Hakikaten. Hadi gidelim falan gibi ondan sonra. Ha, hani o hoşuma gitti. Mesela öyle bir şey vardır. Ha. Böyle içinde. Ama çok yakınız. Şuradan yapman lazım. Hadi gidelim. Arkadan çekmiyoruz. Tabii ki öyle. Hadi gidelim. Olmadı. Bana ait. Tabii. Bravo. 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 Yok baştan kötü gittim. Evet. Oradan olmadı. İyi yerleri var da onları olmadı. Hadi gidelim. Doysun o. Doymadığını hissettiğin sürece uzat. Kayda giriyoruz. Uzun sessizlikler de okeyimiz yani. Hiç sorun yok onlarda. Değil mi? Tabii ki öyle. Bravo. Hadi gidelim. Başka bir şey deneyelim ya. Tamam, bu da tamam. Şimdi gezinsin bence ya. Düşün şey mesela böyle yok olsa yeniden gelsek yani öyle gezinme yapabilir miyiz öyle? Bir de hani o soruyu sormadan bakışın başka bir yere kayması gerekiyor sanki. Şimdi dedi ya, Kamyon gidelim mi dedi? bombaladı. Gidelim mi dedi? Gidelim tabii canım. Gidelim. Deyip yeniden bakıp. Bir şey soracağım. Gidelim de. Yani sorup sormamakta da kararsız gibi. Bir insan gezinme. Hep aynı duygu kalmasın gibi. Peki. O duyguya ve şey yani zamanını kullan bol bol. Çünkü arada kesmelerimiz var. Hani iyi yerler yakalıyor. Önemli olan bütün olarak iyi olmasından çok. Değişik duygular görelim o yüzden. Dalga dalga yani. Bir böyle hüzüne kayarken bir şeye yeniden gider, kısa devreler. Gidelim tabii gidelim. Peki bir şey soracağım son. Yapabilir mi ya? Gene o yüksekten savcı şeyle sor. Kibirli. Ha? Olabilir ha kibirli.
Değil mi? Tabii ya. Göze kaçma korkusundan hiç vlog yapılamıyor gliserinde de. Ben normal su kullanıyorum yani. Ben terlerin hepsi normal suyla. geri at istersen. Şimdi makyajlar akarsa yalnız lafı yutarız. Primerlerim. Hadi hemen şey yapalım. Soğuk için sıkıyorum. Oyun. Nuri Bilge gözlemlediğim kadarıyla tutkulu, hatta hastalıklı bir hayalperest. İlginç bir adam. Nevi şahsına münhasır derler ya. Hakikaten öyle bir adam. Etkileyici bir çalışma yöntemi var. Yani oyuncunun ayağının altından halıyı şöyle pıt diye çekiyor ve bazen kıç üstü oturabiliyorsunuz. Bildiğiniz bütün şeyleri unutmanız gerekebiliyor çoğu kez. Çok bir oyuncu için zor şartlar. Konfor anlamında demiyorum. Yani bir yaratı sürecini bayağı zorlaştıran şartlar var burada. Belki de bu bedene çektirilen acılar, yani böyle bir doğulu bakışıyla insanın kendi içine yolculuk yapmasını sağlıyor. Burada tekrar işte kendi referanslarına dönüyorsun, kendi içine dönüyorsun. Bu karakteri kendi içinde arıyorsun. Böyle biraz yani gerçekle gerçek dışı bir çizgide gidip geliyoruz bu sette. Neredeyse savcı karakterinin içinde hapsoluyorsun bir bakıma. Yine sadece renk biraz verebilir misin? Merkezine doğru, tamamına değil de böyle merkezinin oralara doğru biraz hafif rengi arttıralım. Bir boş vermiş sabah. Hafif. Bakıyoruz şimdi. Evet, bundan daha koyu olmasın bir kere de. Ne değil de. Bayağı iyi oldu yani. O kadar azar azar yap ya. Bir anda yapmadı bakın. Normal mi fotoğraf? Acayip duruyor. Evet, o kalemi alın oradan ya. Al. Devamlılığı bozulmaz bilmiyorum. Bir şey olmaz. Kayıt. Doktor Bey. Abidin ben. Söyle abi. Bir 5-10 dakika sonra hazır olur o da. Ona haber vereyim dedim. Tamam. Kimdi o? Niye gördün? Otobüs odası 5-10 dakikaya kadar hazır olur diyor. Haber vereceğiz diyor. Bu derece büyük bir derdi olsa insanın halinden tavrından anlaşılmaz. Anlaşılır tabii yani özellikle kocasının anlaması gerekir. İyi miydi araları? Evet. Niye? Bilmem öyle sordum. İşine dön. Doktor. İhanet bile sayılmaz. Kadın da öyle düşünüyor olmalı ki zaten bir daha affetmiş kocası. Valla tıpta öyle bir şey yok. İnsanlar kendi kendilerine ölmezler sadece. Hangi ilaçlar bunlar ya, böyle eczanede serbest satılan şeyler mi? Tabii tabii. Digoksin mesela. Digoksin. Tabii bu kalp ilacıdır. Bu yüksek dozda olursa kalp ilacı. Ha. Benim kayınpeder kullanıyordu ondan. Sarı küçük hapları değil mi? Öylesi de var. Tabii. Evet. Şahane. Sadece
şeyleri var. Pencereler. Çok Oyuncuyu boş bırakırsanız burada komik yok. Valla bir bakalım ne kurduğumuz diye şey yaptım. Fena değil bence ama. Kayıt. 5-10 dakikaya kadar haber vereceğim size. İyi tamam. 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 Ne diyor? Otobüs odası 5-10 dakikaya kadar hazır oluyormuş da. Ona haber verecek. Bir şey mi var sana? Ya Ramsız. Ya şu yaşıma geldim. Senin kadar deli adam görmedim. Niye? Ne oldu? Muhtarın ötesinde bahsettiğin ya. Bazı ilaçlar var dedim. Yüksek dozda alınırsa kalp krizine yol açar. Tabii. Kendi içine döndüğü zaman Kaygılanıp düşünüyordu falan ama kaygını belli etmeden düşünme gibi böyle dik bu yüzüne bakarak. Yani façayı bozmadan esferim. Ha, tamam anladım ben. Üst üste bindi çok bu sefer. Çok net oluyor. Yani Bir sıkıntısı, bir derdi vardır. İçinden çıkamıyordur. Kendini öldürüp kurtulmak istemiştir. Kendini öldürmedi mi? Nereden çıkardın gene sen bunu? Peki. Bu kadının bu derece büyük bir derdi olsa halinden, tavrından belli olmaz mı? Değil mi? Savcı Nusret böyle içine vakumlanmış, tuhaf bir karakter. Yine arızalı bir karakter. Bu galiba benim kaderim. Bu giysi bana çok yakışıyor. Arızalı, patetik, hastalıklı tipler. O adam da biraz böyle. Onu canlandırmaya çalışıyorum. Dediğim gibi ben çok set görmedim. Tamam 10-15 filmim var. Birçok yönetmenle çalıştım. Nuri Bilge Ceylan'la çalışmamıştım. Bir ahbaplığım vardı. Sinemasında yakından izliyordum. Bu filme nasipmiş. Bu filmi rolü almam kolay olmadı. Birçok oyuncuyla beraber audition'a girdim. Onlarla yarıştım yani. Nuri Bilge benim yüzümü çok steril, çok salon buldu önce. Çok şehirli buldu bu karakter için. Şimdi yüzümde olmayan o makyaj denendi. Filmde görünecek. Buradaki bu setteki deneyimlerim bugün 37. gün itibariyle artık bir noktaya oturdu. Nuri Bilge'nin sinemasının bir rastlantı sineması olmadığını anladım. Yani o görüntüler, o olağanüstü tablolar, o filmlerindeki şiirsellik bir rastlantı değil. Nuri Bilge Ceylan yönetmen olarak yani Bresson tarzına çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Gerçi bu onun özellikle öyle olduğunu söylemiyor ama ben en azından öyle gözlemliyorum. Yani oyuncu o kadar çok tekrarla, bu tekrar derken yani mesela en son Muhtar Bahçesi diye bir sahnemiz var. Orada 200 dakikaya yakın sadece kemiksiz çekim yapıldı. Sadece benim karakter için. Sayısız tekrarla oyuncu öyle bezdirilir ki en sonunda akla ilk gelen ne kadar malzeme varsa kenara atılır, çöptür onlar. Hakikaten içine kendi koridorlarında yolculuk yapmanı bekler. Biz hep oralarda dolaşıyoruz. Yani hiç gidilmedik yerlere belki gitmeye çalışıyoruz. İmkansızı istiyor bu adam. O yüzden biz de eteğimizde ne kadar taşımız varsa döküyoruz. Belki de şöyle bir ustalığı var Nuri Bilge Ceylan'ın. Yani sizin en değerli sakladığınız, hatta kendinizden bile sakladığınız mücevherlerinizi çalıyor sizden. Hakikaten bizim böyle içimizde yolculuk yapmamıza neden oldu film. Bunu abartmadan söylüyorum. Hakikaten enteresan bir set oldu benim için. Bildiklerimi unutup tekrar temize çekmem gerekti. Bunu abartmadan söylüyorum. Eğer bu ezgili, zorlu çalışmanın sonucunda çıkan son üründe bizim yüzümüzü güldürürse, seyircinin de yüzünü güldürürse bütün bu sıkıntılara, bu yolculuğa, yorucu yolculuğa değer diye umuyorum.
İnşallah filmin şansı da bol olur. Cesetleri güzel oldu. Ceset bile dirildi bağlı. Prodüksiyonun yapacağını en sonunda vallahi. Evet. Çok kısa birkaç cümle alalım. Bunun sonuna geç. Çok kısa. Vallahi beni yardınız otopsi salonunda. Vallahi Allah da sizi yarsın. Daha fazla tutamayacağım. Hadi. Bravo. Daha mı açalım? Yıkar. Bak oradaki bir şey. Oradaki duvardaki Tamam. Diğer herkes Evet, şahit. Gülnaz Toprak sen misin kız? Evet Şakir. Aç bak. Şakir'e. Evet, ilk alamıyor muydun sen bunu ya? Ne yaptın sen? geriye kaydık kayma. Bu başka bir yer herhalde. Ya bilgileniyorsun ya. Bu geri çok. Geri bulacağız bakayım. Şunu yine. Evet Şakir. Aç bakalım. Çık Şakir. Konuş. Bu kocan mı kızım senin? Hı? Tamam. Kızım bu kocan mı senin? Gülnaz Hanım, bu kocanız mı? Emin misin? Ha? Ha kızım şimdi evet veya hayır demen lazım ki ben buraya yazıp vereyim. Evet. Tabii motora gideceğiz. Şimdi. Ne yaptınız ya? Şakir de kalırsanız. Şimdi. Neye başlarsın? Tamam. Diyelim ki kestik filan. Gidersin. Buradan çıkartırsın. Fazla adamı hareket ettirmeden yapıyorum. Aynen bunları. öyle. Çünkü Bu ağır bir pantolonu şey çıkartmaya olmaya gerek yok. istemiyorum. O zaman buradan başlarsın. Tamam. Ondan sonra tık 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 buraya gidersin. Ondan sonra buradan başlarsın tık 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 buraya gidersin. Nasıl normal, nasıl kendini nasıl rahat ediyorsun? Ayakkabıları çıkartıp kenara koyarsın. Ondan sonra yırtık olan şeyi kolayca sıyırırsın. Tamam mı? Hepsini buraya bir yere dizersin. Doktor. Evet. Klasik otopsiye geçildi. İlk olarak kafa boşluğu açıldı. Yazıyorsunuz tabii. Evet. Konuş. Ben başladım bile açmaya doktor bey de. Bu Sayman var ya Sayman. Ben onu telefona koyayım. Sen yaparsın Şakir. Sen ne dersin Şakir? Şakir neysin kardeşim? Kesmiyorum işte. Bir de benim baldıza sarkıyor ibne ya. Ulan sen kimsin lan cüce? Sen bana bir eldiven ver bakayım. Tamam yeter o kadar o. Saçlı deri kaldırıldı. Önemli olan sondaki doktora bakma yeri. Onun yerine doğru şey yapmak. Ama güzel oluyor yani şey olarak. Yani güzel. Hadi. Hı, tabii tabii. Bir 5 dakika. Gelebilir miyiz? Hadi. Bir sigara. Sen yaparsın Şakir. İdare et Şakir. Şakir ne yapsın abicim? Kesmiyor işte. Bir de benim baldızı asılmaya kalkmış şimdi. Ya Gökhan. Niye unuttun?
Hatırlamıyorum, onu söylemeniz lazım ya da ne tekrar güncelleyelim. Hangi laftan sonra? Peki ben söyleyeyim sana. Yani bana tekrar söylerseniz ben bir şey yaparım. Ama mümkün yani. Zaman geçecek. Ya bu Sayman var ya. Ya tek amına koyayım. Sen yaparsın Şakir. İdare et Şakir. Şakir ne yapsın abicim? Kesmiyor işte. Tamam. Bir de benim baldıza sulanmaya kalkmış. Ulan sen kendini ne sanıyorsun cüce? Sen bana bir eldiven ver bakayım şuradan. Saçlı deri kaldırıldı. Tamam. Her tarafı silme. Evet. Evet, pencereye doğru git yavaş yavaş. Evet, Şakir. Çalışıyorsun karında. Şakir'e netlik yapın sonra. Çalış. Çalış baba. Evet, devam et. Devam et baba, çalışıyorsun. Duruyorsun şu anda, duruyor gövdüyorsun. Evet, aç şöyle iki elini. Bak bir doktora. Evet, evet. Çok özür dilerim. Neyi kaybettin? Çok özür dilerim. Te amına koyayım. Sen yaparsın Şakir. İdare et Şakir. Şakir ne yapsın abicim? Kesmiyor işte alet. Bir de benim baldıza sulanmaya kalkmış ibne. Ulan sen kim oluyorsun ya cüce? Sen şuradan bir eldiven ver bakayım. Saçlı deri kaldırıldı. Kaldırsana aşağıya şöyle. Heh, tamam yeter. Saçlı deri alt fronto parietal alanda yaygın hematom görüldü. Frontal yırtık altında başlayan 3 ayrı kırık hattından birinin, yazıyor musun Abidin? Evet. Birinin sağa doğru koronal suturada ayrılma şeklinde devam ederek sağ sefenoid üzerinden kaideye indiği. Benim son planım dün çekildi. Ama bugün setle beraber olmak istedim. Çünkü bugün setin de son günü. Keskin kampına son veriyoruz bugün. Hep beraber alkışlamak istedim. Biraz sonra bitecek ve gideceğiz. Başka ufuklara yelken açacağız.